Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere muhabbet kuşu neden kaşınır ve muhabbet kuşları nasıl yıkanır bunu anlatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce her zaman olduğu gibi kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi seyirler dileriz. Evet arkadaşlar, birinci başlığımız muhabbet kuşları neden kaşınırlar. Bir önce çektiğimiz videoda olduğu gibi arkadaşlar bu videonun devamı niteliğinde. Öncelikle size şöyle tarif edeyim. Her hayvan olduğu gibi muhabbet kuşları kaşınırlar. Bu bir hastalık değildir. Aksine kendilerini temizlemek amacıyla yaptıkları bir şeydir arkadaşlar. Kuşların kaşınmasından bit, pire vesaire olacağını düşünmeyin. Hayvanlar tüylerini düzeltmek isteyebilirler kafes içinde veya da kafes dışında. Genelde tüydeyken çok bunu yaparlar arkadaşlar. Bunu yapmalarındaki sebeplerden bir tanesi de hayvanlar kafes içinde ister istemez uçmadıkları için bunalıyorlar arkadaşlar. Dışarıda yaşayan kuşlar için de böyledir. Dikkat ederseniz kuşlarımız dışarıya çıktığında genelde bir yeri konduktan sonra ekseriyette kendini kaşırlar. Yani kendini düzeltmeye çalışırlar. Bu da özgürlüğü sağladıkları andır arkadaşlar. Bunu çoğu muhabbet kuşunda gözlemlemiş bulunmaktayız. Genelde tüydeki hayvanlar kendileri daha çok kaşırlar. Sürekli kaşıyanlar da oluyor. Odanın sıcaklığına göre, evin sıcaklığına göre. Bunlardan genelde oluyor arkadaşlar. Kuşunuz kaşınıyorsa bunun için çok korkmanıza gerek yok. Bunun için daha önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi arkadaşlar kuşunuzu ıslayabilirsiniz. Zaten ısladığınızda otomatik olarak tüylerini kurutmak için kendini kaşımak gibi bir duruma getirecektir. Ekseriyette bir yarası yoksa hayvanınızın bunu temin edebilirsiniz arkadaşlar. Hayvanınız kaşınmasında çok bir problem görmeyin. Aksi bir durumda yaşadığınızda da bunu bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun çözümünü size sunmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, ikinci konumuza geçelim. Muhabbet kuşları nasıl yıkanır? Arkadaşlar bu çok kolay bir süreçtir. Kuşunuzu öncelikle şöyle söyleyeyim. İki bölüme ayıralım nasıl yıkandığı konusunda. Kışın yıkanma ve yazın yıkanma olarak bunu değerlendirebiliriz arkadaşlar. İlk baş olarak kışın hayvanınız nasıl yıkanır? Eviniz eğer sıcaksa, doğalgaz veyahut da sobalıysa veyahut da kat kaloriferi gibi eviniz ya da bir ısı yöntemiyle yani katalitikli soba, ısıtıcı yani elektrikli ısıtıcı gibi vesaire ısınıyorsa bunlar tabii ki değişebilir arkadaşlar. Örneğin doğalgazla evinizi ısıtıyorsunuz. Eviniz doğalgazla ısıtıldığı için benim hayvanınızı çok yıkamamanızı tavsiye ederim. Yani şöyle yıkamamanızı, hayvanı sırılsıklam yapmanızı tavsiye etmem. Doğalgazlı bir eviniz varsa, yani şu resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar, aynen bu şekilde yuvalık alıp hayvanınıza bunu takıp hayvanınızın yıkanmasını sağlayabilirsiniz. Hayvanınız kendi isteğiyle giriyorsa arkadaşlar, buradan yıkanıp doğalgazlı bir evde rahatlıkla yıkanabilir arkadaşlar. Bu banyolar girmiyor arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Her kuş banyoluğa girecek diye bir şey yok arkadaşlar. Bu kuşun tamamen kendi isteğiyle alakalı bir durumdur. Genelde şöyle, bazı kuşlar banyoluğa girer, bazı kuşlar girmez. Biz banyoluğa girmeyen kuşları genelde toplu şekilde bir arada banyoluğa giren kuşlarla beraber attığımızda banyoya girmeyen kuşunuz da girip banyo yapabiliyor. Çünkü niye? Bunlardan görebiliyor arkadaşlar. Kuşlar görerek öğrenme alışkanlığı da vardır. Şöyle bir konu da var arkadaşlar. Eğer hayvanınız örnek veriyorum banyoluğa girmiyor arkadaşlar. O zaman yapacağınız şey daha önceki videomuzda da bahsettiğim gibi şu gördüğümüz fıstıkçıkla yıkama şekliyle hayvanınızı ıslatabilirsiniz arkadaşlar. Sadece ıslatmanız gerekiyor. Çünkü doğalgazlı evler çok çabuk ısınan evler değildir arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani çok ıslanan bir muhabbet kuşunun hemen tüylerini ya da üzerindeki suyu gideremeyebilir. O yüzden sadece az bir ıslatma şekliyle hayvanınızın tüyünü düzenleyerek hayvanınızı yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, doğalgazdan sonra arkadaşlar kat kaloriferi. Bu da doğalgaza yakın bir ısı sistemidir. Yani petekle ısıtılan bir sistemdir. Yani ısı gene az olacak şekilde, yani çok ısıyı sağlayamayacağı şekilde sadece evin sıcak ortamda bulunmasını sağladığı için arkadaşlar yine aynı uygulamayı yapabilirsiniz. Banyoluk takıp az bir şekilde fıs fısla ıslayabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer konumuz arkadaşlar UFO ve soba ile ısıtma. UFO ile ısıttığınız
zaman evinizi hayvanınızı kurutmanız daha kolaydır arkadaşlar. Bunda şöyle söyleyeyim. Banyoluğu gene takın. Hayvanınız yıkanıyorsa banyolukta hayvanınızın yıkanmasını sağlayabilirsiniz. Hayvanınız banyolukta yıkanmıyorsa normal fısfısınızda çok derecede ıslayabilirsiniz. Yani bizim sırılsıklam diye tabir ettiğimiz bir uygulamayı yapabilirsiniz. Hayvanınız tamamen yıkanması için. UFO ile de hayvanınızı rahatlıkla kurutabilirsiniz. Çünkü UFO'nun vereceği sıcaklık hayvanınızın çabuk kurumasını sağlayacaktır. Diğer bir konuda sobalı evler arkadaşlar. Kuşunuzu yine aynı şekilde banyo takabilirsiniz. Veyahut da tekrardan ıslatma şekli dediğimiz yani fıs fıs şekliyle ıslatabilirsiniz. İyi de yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Hayvanınız eğer korkmuyorsa, bunu da hatırlatmış olalım. Hayvanınızı iyice yıkayın arkadaşlar. Yıkadıktan sonra yapacağınız en güzel şey arkadaşlar, sobanın yanında hayvanınızı kurumaya bırakmanız olabilir. Evet, diğer mevsimimiz arkadaşlar yaz mevsimi. Yaz mevsimine geçtiğimizde arkadaşlar bu tabii ki yıkanmanın en kolay olduğu mevsim. Hayvanınızın kolay kolay üşütmeyeceği bir mevsim. Kış mevsiminde olduğu gibi hayvanınızı kurutmadan herhangi bir ceyran dediğimiz yani iki hava akımının arasında kalacağı şekilde bıraktığınızda kışın hayvanlar ölebiliyorlar arkadaşlar yıkandığı zaman. Ama yazın böyle bir şey söz konusu olmuyor. Çünkü yazın çok iki rüzgar olmuyor arkadaşlar. Sıcak bir hava oluyor. Benim size tavsiyem şu arkadaşlar. Hayvanınız eğer banyolukta yıkanıyorsa hayvanınızı banyo suyuyla beraber evinizin balkonuna veyahut da balkonunuz yoksa evin odasına banyoluğunu asıp hayvanınızın yıkanmasını sağlayabilirsiniz. Şunu ben çok öneriyorum arkadaşlar. Bundan bahsetmemdeki konu şu arkadaşlar. Neden yazın daha iyi yıkanıyor arkadaşlar? Hayvanın güneşten alması gereken vitamin var arkadaşlar. Bu yaz çok önemli oluyor bu konuda. Hayvanınızı balkona çıkartın arkadaşlar sıcak olan günlerde. Örnek veriyorum öğlen saat 2-3 aralığı bu iş için çok iyi bir saattir arkadaşlar. Hayvanınızı güneşe çıkartın ve hayvanınızı gösterdiğim fıs fıs yöntemiyle güzel bir şekilde yıkayın arkadaşlar. Hayvanınız iyi bir güneşte çok çabuk kuruyacaktır arkadaşlar. Hem vitaminini alacaktır, hem yıkanacaktır, hem de hayvanınız daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Banyoluk koyup balkona koyabilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar. Eğer hayvanınız banyoluğu tercih ediyorsa kesinlikle banyolukta da koyabilirsiniz. Ama benim size tavsiye ettiğim eğer güneşli bir havadaysanız hayvanınızı balkona çıkartın. Güzelce ıslayın arkadaşlar. Isladıktan sonra hayvanınızı güzelce yıkayabilirsiniz. Hem hayvan normal güneş vitaminini almış olur hem de hayvanınız banyo yapmış olur arkadaşlar. Bunun haricinde arkadaşlar yıkama yöntemleri bazı kuşlarda sadece banyoluk ve ıslatma sistemi değil, normal kendi evin lavabolarında da yıkanabiliyorlar. Tepside yıkanabiliyorlar. Bir kovanın içinde yıkanabiliyorlar. Bazı kuşlar aşırı derecede yıkanmayı severler arkadaşlar. Bazı kuşlar da tam tersine bırakın yıkanmayı, elinizde ıslatacağınız suyu gördüğünüzde hayvan kesinlikle sizden kaçacaktır arkadaşlar. Hayvanınızı çok zorlamayın. Hayvanınızı sizin yıkayabildiğiniz kadar yıkamaya çalışın. Yıkayamadığınız yerde çok fazla hayvanınızı zorlamayın arkadaşlar. Çünkü banyo ekstra bir ihtiyaçtır. Kullanılması güzel bir şeydir kuş için. Ama eğer hayvanınız istemiyorsa hayvanınızı çok zorlamanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Bazı hayvanlar çünkü sulukla yıkanıyorlar. Normal suluktan aldığı suyla da yıkanabiliyor arkadaşlar. Hayvanınıza göre hareket etmeye çalışın. Yani çok fazla hayvanın işte yıkansın, işte temizlensin, işte pislendiği vesaire gibi bir duruma sokmayın arkadaşlar. Bu sefer strese de sokabilirsiniz. Çünkü bazı hayvan ıslatılmayı sevmez. Islatılmayı sevmediği için de otomatik olarak size sıkıntı çıkarabilir arkadaşlar. Yani size gelen bir muhabbet kuşu size gelmeyebilir. Sizden ürkebilir. Sizden korkabilir arkadaşlar. O yüzden az az ıslatın. Veyahut da banyoluk takın. Takip edin. Gözlemleyin vaktiniz varsa. Hayvanınız banyoya giriyor mu? Banyoya giriyorsa zaten onun için en güzel şey o oluyor arkadaşlar. Islanmaktan daha iyi. Bir müddet sonra alışıyorlar mı? Yani kimi ekseriyette alışıyor. Alışmayanı çok az. Özellikle yaz dönemlerinde veyahut da eviniz çok sıcaksa hayvan sıcağı pek sevmediği için yani aşırı sıcağı sevmediği için hayvan banyoyu tercih ediyor arkadaşlar. Yani papağanlarda falan bu böyle değil arkadaşlar. Papağanlar aksine çok yıkanmayı seven hayvanlardır. İlerleyen günlerde
papağan videoları ve papağanla ilgili bilgilendirme yaparken bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani muhabbet kuşları da en az papağanlar kadar yıkanmayı seviyorlar ama diğer papağan türlerine göre biraz daha hassastır hayvanlar arkadaşlar. O yüzden muhabbet kuşunu ayrı bir konuda değerlendirmek daha doğru olur. Diğer hayvanlarla karşılaştırmamız daha doğru olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Her zamanki gibi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkürler.